Arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün 5 Ocak. V60 demleme testlerimize devam ediyoruz. Bir önceki testte yapmış olduğumuz sonucun biraz Specialty Coffee Association Derneği tarafından belirtilen standardın altında olması nedeniyle bugün kahve çekim aralığımızı biraz daha düşürüp bir test daha yapacağız. Testimizi yine bir kişilik kahve demleme yöntemiyle devam edeceğiz. Paramızı sıfırlayalım. 15 gram kahvemi daha da enkorla daha da düşürdüğüm çekim aralığına getirdim. Kahvemi çekiyorum. ...14,6 gram bir kahve elde ettim. Hatta yaklaşık 14,7 gram. Yine demlemeye başlıyorum. 30 saniye süremi başlattım. 15 gram kahveye 30 gram su ilave edip 30 saniye bekleyerek ön demleme sürecimi tamamlayacağım. Şu anda bakarsanız kahve üzerinde istenmeyen gaz kabarcıkları bu şekilde havaya karışıyor. Kameramı tekrar ayarlıyorum. Evet, 30 saniye tamamdır. Demlemeye devam ediyorum. 1:15 oranında demleyeceğim için 15 gram kahveye 15 çarpı 15 225 gram su ilave ederek demlemeyi tamamlayacağım. Tabii ki bu demlemede kahvenin tadım notunu kullanmış olduğumuz su da etkiliyor. Ben ozmoz sisteme göre filtre edilmiş su ve alkalin filtre kullanarak içeride bu suyun içerisine mineral de eklenmiş şekilde olan suyu kullanıyorum. Bildiğiniz üzere ozmozla bütün suyun içindeki bu filtre sistemiyle suyun içindeki bütün mineraller alınıyor. Ama ben alkali filtre de kullanarak suyun içerisinde olması gereken mineralleri de daha sonra tekrar etkiliyorum. ...225'ten 236 gram. Bunu da formülde bu şekilde kullanacağım. 14,7 gram kahve çekirdeği kullandım. Elde edeceğim kahvenin yaklaşık ağırlığı da 236 gram. 1:16 gibi oldu ya da 1:11,5 gibi oldu. Önemli değil. Önemli olan refraktometre cihazımızla ölçeceğimiz TDS değeri ve bu TDS değerinin Specialty Coffee Association Derneği tarafından belirlenen formülü yerine koyduğumuz zaman çıkacak değer. Süre olarak şu anda 2:35'leri görüyorum. Devam ediyor. Evet, süremi burada durduruyorum.
yaklaşık 3.12'de 2.34. Kahvemi alıyorum. Tekrar çalkalıyoruz homojen olması açısından. Ve servis yapacağımız bardağımıza koyuyoruz. Biraz sonra da test işlemine geçeceğiz. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi Atago refraktometre cihazının görmüş olduğunuz sensör kısmı ısıya duyarlı. Dolayısıyla çok sıcak örnekleri koymamamız gerekiyor bu hazneye. Cihazımızı açalım. Ve üfleyerek soğutmaya başlayalım bu kahvemizi. Bence yeterli olmuştur. Haznemize bırakıyoruz. Ve start değerine bastım. Ölçüm devam ediyor. 0.83 değerini gördük. Şöyle bir daha kameramı yakınlaştırayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.83 değerini gördüm. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce yapmış olduğum testin sonuçlarını tekrar aynı şablon içerisine geçirdim. Bu sefer kullanmış olduğum çekirdeğin ağırlığı yaklaşık 14.6 gram geldi. Demleme sonrası elde ettiğim ağırlık 236 gram. Suyun sıcaklığı yine aynı 85-90 derece. Demleme sürem 3.2 dakika. TDS değerini ölçtüğüm zaman 0.83 değerini gördüm. Bu değerleri formülde yerine koyduğumuz zaman bu hesaba göre 13.42 çıkıyor ki hala Specialty Coffee Association Derneği tarafından belirlenen değer aralığına hala ulaşamamış durumdayım. Demek ki ölçüm aralığımda yani kahveyi öğütme aralığım hala yeterli düzeyde değil. Onun için bir deneme daha yapacağım. Teşekkür ederim. Bu tabloya bakarsak bu tabloda %18'den küçük olması sonucunda elde etmiş olduğumuz değerler mayoş, keskin, tatsız ve tuzlu bir tat alıyoruz böyle bir kahve demlediğimiz zaman. Bu problemi ortadan kaldırmak için ince ayağı da çekilmiş kahve çekirdeği kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla ben Encore'la %18 ayarında yapmışsam 16 ile de demleyerek bu testi tekrarlamam gerekiyor. Biraz da demleme süresi tabii daha ince çekilmiş bir kahve olduğu için biraz daha uzun süreli bir demleme gerçekleşmesini beklemek gerekiyor. Optimal extraction dediği ideal şartlarda biz bu kahveyi demleseydik 18 ile 22 arasında bir değer bulacaktık. Ve karakteristik özellikleri de bu filtre, demlenmiş olan filtre kahvenin dengeli meyve tatları alınabilen hoş tadı olan bir kahve elde edecektik ve 18-22 aralığında kalacağımız için de doğru bir demleme yöntemiyle kahve elde etmiş olacaktık. Eğer bu bulduğumuz formülasyon sonrası değer %22'nin de üzerinde bir değer çıkarsa bu sefer de acı ve keskin bir tat elde etmiş olacağız demlemiş olduğumuz kahveden. Bunun da çözümü kalın ayarda çekilmiş bir kahve çekirdeği kullanmak gerekecek. Yani biraz daha atıyorum 18'i kullandıysam belki de 20'yi kullanacağım. Belki de 22 ayarını kullanacağım Encore'da. Tabii bu söylediğim ayarlar Encore öğütme makinesi için olan ayarlar. Herkes kendi evindeki öğütme makinesine göre bu ayarları buradaki değerlere göre, bu sonuçlara göre tekrar gözden geçirmeli. Burada da tabii kısa süreli demleme yapmak gerekiyor. Ama tabii ideal olarak da her zaman bizim SIKA tarafından belirtilen oran olan 18-22 aralığında bir değeri görebiliyor olmamız lazım. Teşekkür ederim. Evet, üçüncü denememiz V60'da kahve çekirdeğimiz yine aynı.
TDS değerini 1.49 olarak görüyoruz. Bir de bu değeri formülde yerine koyup sonucu görelim. Merhaba arkadaşlar. V60 yöntemiyle demlemiş olduğumuz kahvede 3. test sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kullandığımız çekirdek yine aynı. Thomas Kanama Etiyopya bölgesinin A4 kahve firması tarafından öğütülen bir çekirdek. Bu sefer öğütme aralığını Enkor kahve öğütme cihazında 16'ya getirdim. Yine 15 gram kahve kullandım ve sonuçta 223 gram bir demlenmiş kahve elde ettim. Bu demlemeyi yaklaşık 2,5 dakika bir sürede ulaştım. Demlenen kahveyi Ataco'nun refraktometre cihazıyla TDS'ini ölçtüğüm zaman bu sefer 1.49 değerini gördüm. Ki ideallere yakın bir değer olarak kabul edilmekte bu değer. Bunu da SIKA tarafından belirtilen formülde yerine koyduğumuz zaman yani demlenmiş kahve ağırlığıyla TDS çarpıyoruz ve kullanılan çekirdek ağırlığını böldüğümüz zaman yaklaşık %22.15 değerini görüyorum ki ideal SIKA tarafından belirtilen değerin hem çok yaklaşmış bir değer olarak görmekteyim. Muhtemelen öğütme aralığını bir tık daha 17 yaparsam örneğin bu belirtilen değerler içinde kalacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.